Şimdi bir önceki videoda sol el parmaklarımızın durumuyla ilgili geniş bir bilgi vermiştim. Farklı açılardan da parmakların durumunu iyice göstermeye çalıştım. Şimdi çalışmaya başlayacağız. Parmaklarımızı yerleştiriyoruz. Ne demiştik? Dördüncü parmak tekne ile sapın birleştiği noktada olacak. Birinci, ikinci ve üçüncü parmak 90 derece basacak tele. Ve çok fazla sol tarafa doğru meyilli olmayacak. Şu şekli almasını sağlayacağız. Aralıklar önemli. Aralıklara dikkat etmemiz gerekiyor. Bu şekilde zaten eğer alışmadıysa daha, yani siz parmakları kaldırdığınızda bu aralıklar kapanıyor ya da çoğu zaman şey olacaktır. Birinci parmak kaymaya başlayacaktır, böyle ileri gidecektir. Onun ileri gitmesini terbiye edemiyorsanız daha böyle basıp beklemeye ihtiyaç var demektir. Ve hani bu çalışmayı yapmayın. Böyle basın, bekleyin. Parmakları önce bir terbiye etmeye çalışın, sonra bu çalışmaya başlayın. Çünkü çalışmaya başladığımızda aralık daralabilir, aralıklar daralabilir. Birinci parmak kayabilir ileri doğru. Parmaklar 90 derece basması bozulabilir. Yani bunlar önemli. Siz bunlar çalışacaksınız bu egzersizi, ama çalışırken nasıl çalıştığınız daha önemli, ne kadar çalıştığınızdan. Bir saat yanlış çalışmanız çok verimsiz olurken 10 dakikalık doğru çalışma çok daha verimli olacaktır. Dolayısıyla bu söylediğim noktalara dikkat edelim. Tekrardan hatırlatıyorum. Birinci, ikinci ve üçüncü parmak 90 derece olacak. 90 derece basacak. Parmaklar, birinci parmak kaymayacak ve sola doğru şu şekilde falan olmayacak. Yani tamamen bu şekli alması lazım. Ve aralıklar 1-2'nin aralığı ve 3-4'ün aralığı da arası geniş ve eşit olacak. 2-3 bitişik. Şimdi gelelim egzersizimize. Egzersizimizde mızrap üst alt şeklinde şu şekilde olacak. Önce bir egzersiz yapayım. Şimdi egzersizimizi bir de yakın çekimden alalım. Daha detaylı anlatım yapacağım. Şimdi ne demiştik? 1, 2, 3, 4 aralıklar önemli. Özellikle 1, 2, 3 90 derece basacak tele. Bunu zaten diğer açıdan çektiğimizde detaylı olarak göstermiştim. Bu egzersizde mızrabımız üst, alt, üst, alt, üst, alt, üst, alt. Yani burada bir döngü var. Bu döngü 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1. Yani birinci birden sonra bütün dörtler ve bütün birler ikişer kere. Ve döngü başları üst mızrap olacak. Yani şöyle. Şimdi döngü başlıyor. Üstle başlıyoruz. Üstle yeni döngü başladı. Üstle yeni döngü başladı. Döngü başları üst mızrap olacak. Üst, alt, üst, alt, üst, alt, üst, alt şeklinde. Şimdi burada gördüğünüz gibi dikkat etmemiz gereken en önemli bir başka nokta da şu. Birinci parmağımız sanki bir çiviyle çakılı gibi sürekli tellerin üstünde. Hiçbir zaman kalkmıyor. Birinci parmak hiçbir zaman kalkmayacak. Ayrıca basılan parmaklar da kalkmıyor gördüğünüz gibi. Yani ben şunu yapmıyorum.
Bu yanlış bir çalışma. Bunu yaparsanız hiç çalışmayın, daha iyi. Yani zararı olur, yararı olmaz. Boşu boşuna zaman kaybı olur. Dolayısıyla daha önce de söylediğim gibi ne kadar çalıştığınız değil, nasıl çalıştığınız önemlidir. Buradaki birinci önemli nokta, birinci parmağın hiçbir zaman kalkmaması ve diğer parmaklarında çalışma esnasında hepsinin basılı olması ve ondan sonra tekrar kalkması, ama birinci parmak hep basılı. Tekrar yapıyorum. Birinci parmak her zaman basılı. Şimdi buraya kadar tamam. Bir diğer önemli noktaya geçelim. Bunu tabii ki metronomla çalışacağız. Metronomsuz kesinlikle çalışmamamız gerekiyor. Çünkü ancak metronomla belli bir kıvama gelir ve metronomla biz kendimizi terbiye ederiz çalışırken. Tabii metronomla çalışırken yine 40'la başlayacağız. Aynı mızrap egzersizlerinde başladığımız gibi. Ama şöyle bir şey var. Metronomla ya da metronomsuz ileride çalışırken metronom mantığını anladıktan sonra çok önemli bir konu var. O da şu. Bunu kesinlikle çok iyi dinlemenizi ve hiçbir zaman unutmamanızı tavsiye ediyorum. Çünkü bunu, eğer bu anlatacağım konuyu iyi anlayamazsanız sadece birinci seviyede değil, ikinci seviyede, üçüncü seviyede her zaman karşınıza çıkacaktır ve sizi her zaman mutsuz edecektir. Çok önemli bir konu. Nedir bu? Şudur. Şimdi biz bu egzersizimizi yaparken ritmi hissetmemiz gerekiyor. Bunu tabii ki metronomla size hissetmenizi ben sağlayacağım. Metronomla çalıştığınız sürece ritmi hissetmeye başlayacaksınız. Ve şöyle bir mantıkla ilerleyeceğiz. Şimdi burada 1, 2, 3, 4 gidiş dersek, giderken 4, 3, 2, 1. Buna da dönerken diyebiliriz. Şimdi giderken birinci parmağı biz 1 dedikten sonra 2 diyene kadar geçen bir zaman var. Bu tabi nasıl bir zamandır bunu bilmiyoruz. 40'la çalışırsak 40 olacak. 60'la çalışırsak 60 olacak. Ama o geçen zaman artık ne kadar birimse biz 2'nin zamanı gelene kadar 2'yi basmayacağız. İkinci parmağımızı basmayacağız. Ne demek istedim? Şunu demek istedim. 2'nin zamanı gelene kadar 2'yi basmayacağım. 3'ün zamanı gelene kadar 3'ü basmayacağım. 4'ün zamanı gelene kadar 4'ü basmayacağım. Bir daha yapıyorum. Yani şöyle olmayacak, bakın yanlış yapıyorum şu anda. Gibi olmayacak. Mesela biraz daha metronomu düşürürsem daha iyi anlayacağınızı düşünüyorum. Şimdi dikkatle izleyin. Zamanlar gelene kadar parmakları basmıyoruz. Her parmağın kendi zamanı gelince basıyoruz parmağı. Giderken böyle. Dönerken 4, 3, 2, 1 derken 3'ün zamanı gelene kadar 4. parmağımızı telin üstünden kaldırmıyoruz. 2'nin zamanı gelene kadar 3. parmağımızı telden kaldırmıyoruz. 1'in zamanı gelene kadar da 2. parmağımızı telden kaldırmıyoruz. Hemen gösteriyorum. Ve ses uzamaya devam ediyor. Biraz daha yavaş yapıyorum daha iyi anlaşılsın diye. Dikkatle izleyiniz.
çok önemli ikisi de. Şimdi ikisini beraber yapıyorum. Bu şekilde olması gerekiyor. Bunu da ancak yavaş metronomda çalışarak pekiştirebilirsiniz. Unutmayın, yavaş yavaş çalışarak sabırlı bir şekilde bunu pekiştirip sonra kademe kademe hızlanarak zaten anladıktan sonra otomatik olarak hızlı yaptığınızda da aynı şekilde olacaktır. Mesela ben bir hızlı yapayım. Gibi. Ama yavaş başlayacağız tabii ki. Siz kesinlikle yavaş başlamanız gerekiyor. Bir önemli husus daha var. O da aklıma gelmişken onu da söylemeden geçmeyeyim. Şimdi biz birinci ve ikinci parmağın aralığıyla üçüncü ve dördüncü parmağın aralığı eşitledik ve geniş ya burası. Bunu mesela çalışırken biz parmakları koyduk böyle. Gayet güzel. Ama çalışmaya başlayınca bu şöyle olabilir. Mesela birinde böyle başladı. Sonra çalışırken bir de baktık ki bu 2 geldi buraya bastı. Hani kapanmaya meyilli ya. Ses zaten bozuldu. Parmak zaten toplandı. Şimdi bunu kontrol nasıl edebiliriz? Şöyle bir yol izleyebilirsiniz. Bu bazı öğrencilerimde yararlı olmuştu. Şimdi biz 1, 2 basarken, şimdi 2'yi olduğu yere basıyoruz ya. Şimdi 2'nin arasını, 1 ile 2'nin arasını daha tam eğer açmayı beceremiyorsak bu 2 böyle buraya yanaşmaya çalışıyor. Biz de 2'yi olduğu yere basınca burası dar kalıyor. O zaman şunu yapabiliriz. Mesela 1 bastık, 2'yi basacağız. 2'yi şöyle bir böyle bir atlama hareketi. Yani birden sonra 2'yi basarken hemen olduğu yere değil de yani birden sonra şöyle bir atlama hareketi. Hatta 4'te de böyle bir atlama hareketi yaparak en azından aralığı daraltmadan belli bir süre çalışarak bu aralığın daha kolay açılmasını sağlayabilirsiniz. Bu da bir bilgi olarak kalsın. Şimdi metronomla nasıl çalışacağız? Onu göstereyim. Metronomla çalışmamız şu şekilde olacak. Şimdi mızrap çalışırken yine söylemiştim. Önce bir metronomu hissetmemiz gerekiyor. 40 ile başlayacağız. Kesinlikle 40 ile başlamamız lazım. Önce bir metronomu hissedelim bakalım. Dinleyelim bir 10-15 saniye. Bu şekilde çalışıyoruz 40'la, metronomla. 40'la başlıyoruz. Bunu nasıl çalışacağız? Şimdi açacaksınız metronomu. Bir de yanınıza alacaksınız kronometre. Ve yapabildiğiniz kadar yapmaya çalışacaksınız. Tabii ki kramp girecek, ağrılar olacak, sızlama olacak ama hiçbir zaman hemen ağrı olur olmaz bırakmayın. Biraz üstüne gidin. Çünkü bu süreyi üstüne ne kadar çok giderseniz bu ağrı süresini uzatmış olacaksınız. Örnek vermek gerekirse şimdi başladık mesela 15 saniye sonra ağrıdıysa ben ağrının üstüne giderek çalışmaya devam edersem bir süre sonra 20 saniye sonra, bir süre sonra 30 saniye sonra ağrımaya başlayacak. Bir süre sonra 1 dakika sonra, 2 dakika sonra derken bir bakacaksınız ki 5 dakika çalışıyorsunuz, ağrımıyor. Bu konuma gelmek lazım. Yani bunu tabii ki 40 metronomda önce yapabildiğiniz kadar zorlanarak, daha sonra işte kronometreyi tutarak
o gelişimi görerek kendinizde 5 dakikaya kadar 10 dakikaya kadar çıkmanız lazım ve bu sistemi parmaklara bu yapıyı bu şekilde kazandırmanız gerekiyor. 10 dakika 15 dakika bile çalışabilirsiniz hiç durmadan. 40'ta ama sadece. Benim size tavsiyem sadece bu telde, sadece 6. telde 3-5 gün sadece 40'ta olabildiğince zorlayarak hemen ağrı olunca bırakmadan 5 dakikaya kadar çıktığınızda mesela tamam demektir. Ondan sonra mesela 60'a geçebilirsiniz. Ama kesinlikle dediğim gibi şeylere dikkat etmeniz gerekiyor. Birinci, ikinci, üçüncü parmak 90 derece. Aralıklar bu şekilde. Bunlar çok önemli. Yine diyorum nasıl çalıştığınız ne kadar çalıştığınızdan daha önemli. Dolayısıyla 40 metronomda bunu bu şekilde çalışırsanız göreceksiniz. Birkaç hafta sonra parmaklar bu şekilde girmeye başlayacak. Ondan sonra aynı mantıkla 60, 80, 100, 120 şeklinde gidebilirsiniz. Ama bu şekli iyice sindirin. Belli bir aşamaya gelmeden 40'ın üstüne çıkmayın. Benim size tavsiyem bu. Kolay gelsin.